İnfertilite nedenler saptandıktan sonra erkeğe bağlı, kadına bağlı ya da her ikisinde birden olan ya da sebebini bilmediğimiz açıklanamayan infertilite olarak ayrılır ve bunun üstüne tedaviler başlar. Öncelikli tedaviler yumurtlamayı takip ve ilişki önermek, yumurtlamayı sağlayıcı haplar vererek ilişki önermek, yumurtlayı sağlayıcı haplar verip çatlatma iğnesi vererek ilişki önermek ya da iğnelerle yumurtlamayı sağlayıp yine ilişki önermektir. Bunun ötesinde aşılama dediğimiz erkeğin spermini alıp hazırlanması ki bu genellikle erkeğin sperminde bir parça düşüklük varsa yani 10 ile 20 milyon arasındaki sperm sayıları için yapılabilir ya da hareketinde bozukluk varsa spermin alıp hazırlanıp kadının da yumurtlama zamanında rahim içine verilmesidir. Bu tekniklerin hepsi öncelikli tekniklerdir. Ancak eğer infertilite süresi 3 yılı geçtiyse tedavili ya da tedavisiz artık sonuç tüp bebeğe gelmektedir. Tüp bebek tedavisi günümüzde infertilite için hem en verimli hem de kolay uygulanabilen bir tedavidir. Eski yıllarda tüp bebek hem zor uygulanan bir tedaviydi, hem başarı şansı çok yüksek değildi, hem de maliyeti oldukça yüksekti. Bugün ise fizibilite açısından en uygun tedavi tüp bebek tedavisi olmaktadır. Tüp bebek tedavisi artık günümüzde 15 gün gibi kısa bir sürede tamamlanmaktadır. Adetin birinci günü kadınların bize telefon etmesi sonucu biz onları ikinci ya da üçüncü günü muayeneye çağırırız. Yapılan basit bir ultrason sonrası karından kendi kendilerine uygulayabilecekleri insülin iğnesi gibi iğnelerle günlük bir iğne düzeni verilir. Bu protokol yaklaşık 2-3 günde bir çağırarak ultrason kontrollerinden geçer. 3 ya da 4 kez infertilite merkezine gelen bir kadın artık yumurtlamaları tamamlanmış, artık yumurtlamaya hazır hale gelmiştir. O gün biz çatlatma iğnesini veririz kendisine ve 36 saat sonra yumurtalarını hafif bir anestezi altında toplarız. Bu anestezi altında toplarken eşinden de mutlaka aynı gün sperm alırız. Eşinin o gün sperm vermesi çok önemlidir. Çünkü yumurtalar o gün spermlerle döllenir ve genellikle artık Türkiye'de bütün merkezlerde mikro enjeksiyon kullanıldığı için her bir yumurtanın içine bir sperm mikroskop altında yerleştirilir. Bunu takiben bizim inkübatör dediğimiz anne rahmini taklit eden ortamlarda yani oksijeni, karbondioksiti, nemi, ısısı kontrol altında olan ortamlarda özel sıvılar içinde bu yumurtalar yani döllenmiş olan yumurtalar saklanmaya başlar. Tercihimiz döllenme işleminden sonra 5 gün geçmesi ve bizim 5. gün bunları anne rahmine yerleştirmemizdir. Neden 5. gün? Çünkü eğer embriyolar arasında yani döllenmiş yumurtalar arasında 10 tane yumurtanın arasında bir seçim yapacak olursak ikinci gün yaptığımızda henüz hangisinin daha iyi büyüdüğünü, daha hızlı büyüdüğünü, daha sağlıklı olduğunu göremeyiz. Ama 5. gün yapılan tercih en iyi tercihtir ve 5. gün konulan embriyo da en başarılı embriyo olacaktır. Bunu takiben yaklaşık 2 hafta süresince vajinal jellerle progesteron dediğimiz bir hormonla bu embriyolar desteklenir ve 12 gün sonra nihayet gebelik testiyle sonuç ortaya çıkar. Yani program yaklaşık 15 gün sürer. 1-2 haftada üstüne bekleme süresi gelir. 1 ay içinde sonucu dahil her şey tamamlanmış olur.